Herkese merhaba. Yeni bir taş ev videosuyla sizlerle birlikteyim. Yine bir tadilat çalışmamız var. 2 katlı eski bir taş evimizin tadilatını yapacağız. Bu evimizde yapılacak çalışmaları kısaca sizlere anlatmak istiyorum. Dış kısımda duvarda herhangi bir şey yapmayacağız. Sadece şöyle eskiden kalmış küçük delikleri kapatacağız. Onun dışında dış kısımda şu an için ders, herhangi bir sıva bir şey görünmüyor. Şu eski kalan kısımları, önceden sıva yapılmış kısımları orijinal haline dönüştüreceğiz. Onun dışında pencereler aslına uygun olarak restore edilecek. Yine benzer şekilde pencere yapılacak. Evimizde çatı yapılacak. Kiremitler indirilecek. Çatı yapılacak. Ters lamberi olarak çatılı yapılacak. Şöyle devam edelim. Merdiven kısmımızda, evin girişindeki küçük merdivenimizde bu merdiveni iptal edip sağdan soldan çıkacak şekilde taş merdiven yapacağız. İçeriye doğru girelim. Evimizin üst kısmında burada eskiden kalma bir ocaklığımız var. Bu ocaklık temizlenecek. Zaten çok yapacak bir şey yok. Orijinal bir şekilde kalacak. Faal hale getirilecek. Kullanılabilecek. Yukarısı falan kapalıysa açılacak. Pencerelerimiz yine aslına uygun şekilde restore edilecek. Yine benzer şekilde yapılacak. Kullanılabilir hale getirecek. Bu kısımlarda herhangi bir değişiklik yapılmayacak. Sadece temizlenecek. Yine aynı şekilde karşı taraf. Bu bölme aradan kaldırılacak. Yenisi yapılacak. Evimizde bu şekilde tavan olmayacak. Ters lambir olacak yukarıdan. Bu kapı kilidimiz müşterimizin isteği doğrultusunda orijinal kalacak. Yani eski bu anahtar yeni kapımıza takılacak. Aynı şekilde kalacak. Şöyle düğmeye bastığımız zaman kapımız açılıyor. Çok otantik, hoş bir anahtar. Ya kapı restore edilecek ki ama biraz yıpranmış, artık böceklenmiş kapımız. Şeyini kaybetmiş. Yeni kapıya bu anahtar uygun bir şekilde monte edilecek. Bu aradaki bu bölme kaldırılacak. Burada tek bölüm olacak. Şöyle devam edelim. Bu bölmeyi kaldıracağız. Bu eskiden kalan, burada yine bir ocaklık varmış. Orası sıvanacak, kapatılacak. Şöyle bakalım. Buraya bir tane WC ve lavabo eklenecek bu odaya. Bu kuzey kısmı açılan kapının burasına 2 metre uzun eninde 3 ya da 4 metre genişliğinde bir balkon yapılacak buraya. Burası aktif hale getirilecek. Evet. Burası ters lambir olacak çatımız. Evdeki birçok eski kalan kısım aslına uygun şekilde yapılacak veya kalacak. Çok fazla değişiklik olmayacak o kısımlarında. Şimdi evimizin alt kısmına giriyoruz. Alt kısmı daha önce hayvan barınağı olarak kullanılmış. Hayvan ağırı olarak kullanılmış. Şöyle buralarda görebilirsiniz zaten. Şimdi bu kısımda normalde önce sıva olarak düşünülmüştü. Daha sonra müşterimiz ben taşları görmek istiyorum dedi. Buranın derz olmasını istedi. Burası da derz yapılacak. Yine büyük delikler ve tamamen dışa bakan deliklerin bazıları kapatılacak. Veya iç kısımlarına içeriye haşere girmesini önleyecek bir şey konulacak. Delikler açık kalacak. Hemen şu kısımda dışarıya açılan, dışarıdaki balkon kısmına açılan bir kapı olacak. Ve aynı zamanda burada tuvalet ve banyo olacak. Şu kısımdan yukarıdan aşağıya ahşap merdiven inecek hemen şu alana. Bu bölme aradan kaldırılacak. Buraya
Yine taştan bir bölme yapılacak. Bu kısım yatak odası olarak düşünülüyor. Ek pencere açılacak karşı tarafa. Burası şu hayvanların yem yediği batmaların olduğu kısma mutfak düşünülüyor. Buranın tabanındaki taşlar sökülecek. Buraya beton atılacak. Böyle devam edelim. Şu küçük üzüm ağacının olduğu alana şuradan itibaren ortalama 7 metre uzunluğunda bina ile aynı genişlikte bir beton dökülecek. Buranın üzerine bir küçük salon yapılacak. Bu salonun bu arka kısmında, yola bakan kısmında bir şömine inşa edilecek. Hemen şu kısımda. Buranın üzeri de ahşap olacak. Herhangi bir değişiklik olmazsa. Buradan şuraya kadar, şu alana kadar 6-7 metre civarında uzunluğu olan, bina ile aynı genişliği olan bir salon inşa edilecek. Salonun kuzeye bakan, yani bu bahçeye bakan kısmı 2 adet cam kapı inşa edilecek buraya. Yani tamamen şu doğa manzarasını görmek istiyor. Aynı zamanda buranın batıya bakan kısmında da cam olacak. Karşı güneşin batışını seyretmek için. Ve tekrar dediğim gibi içeride bir adet şömine olacak. Burada bir kuyumuz var. Eskiden kalan büyük bir kuyu. Burası biraz tehlike arz ediyor. Derinliği oldukça fazla. Bu kuyumuzun üzeri ilk olarak kalıp dökülüp beton dökülecek. Betonun üzeri daha sonra taşla kaplanacak. Hoş bir görüntü elde edilecek. Onun da en üst kısmında birebir genişliğinde bir boşluk bırakılıp oraya da makaralı bir hani otantik kuyularda görürsünüz, eski kuyularda görürsünüz, çıkrık kovayla su çekilen, ondan inşa edilecek üst kısmına da. Hem hoş bir görüntü elde edilmiş olacak, hem de bu tehlikeli kısım kapatılmış olacak. Evin şu kısmında şu alandan karşıya kadar bir beton dökülecek. Şu kısma şöyle. Burada zaten biraz önce söylemiştim, balkon olacak. Şu kısımda da küçük bir balkonumuz var. Evimizin sol tarafında bu ağaç temele zarar verdiği için bu ağaç buradan alınacak. Hemen şu kısımda bir yol açılacak. Buraya küçük bir otopark yapılacak. Evimizi bu şekilde restore edeceğiz. Bakalım hoş bir çalışma ortaya çıkarmaya çalışacağız. Ev çok güzel. Özellikle taş ustalığı çok güzel yapılmış. Yani günümüzdeki taş ustalıklarından çok çok daha öte. O zamanın şartlarıyla harika bir işçilik çıkarılmış ve hala sapasağlam ayakta. Özellikle köşelere falan dikkat ettiğiniz zaman çok başarılı bir iş çıkarılmış. İnşallah biz de aslına uygun bir şekilde burayı restore edip müşterimize teslim edeceğiz. Kanalımda böyle sık sık videolar yayınlamak istiyorum. Eğer sizlerin de hoşuna gidiyorsa, kanalıma henüz abone olmadıysanız abone olursanız ve videolarımı paylaşırsanız çok mutlu olurum. Buranın aşağısı zeytinlik. Bayağı büyük bir arazi burası. 4 dönüm kadar. Tamamında zeytin var. Şöyle baktığınız zaman hoş bir manzarası var. Burası Alanya'nın hemen berisinde, Okurcalar dediğimiz Alarahan tarafında. Çok güzel bir konumda bir arsa burası. Duvar kalınlığını görüyorsunuz. Hani sık sorulan bir soru var.
Bize de çok sorulan bir sorulardan bir tanesi. Taş ustaları da sık sık duyar. Bir taş ev nasıl kışın sıcak yazın serin olur diye sorarlar. Şimdi burası 60 santim civarında bir duvar kalınlığı var. Kışın içeride sobayı yaktığınız zaman bu duvar ısındığı zaman kolay kolay ısısını vermiyor. Yazın da aynı şekilde güneş ısısını kolay kolay içeriye almadığı için yazın içeride serinlik hissi, kışın ise yanan sobadan dolayı ısıyı muhafaza etme özelliği var. Taş evin bundan dolayı yazın serin, kışın sıcak olduğu söylenir. Bu evin tadilat işi bittiği zaman yine aynı şekilde yine video çekeceğim. Yaptığımız yerleri yeniden sizlere göstereceğim. Tekrardan eğer kanalıma abone olmadıysanız, abone olursanız, beğendiğiniz videoları paylaşırsanız katkı sağlamış olursunuz diğer insanların da görmesi için. Şimdilik bu kadar. Hoşça kalın.